Herkese selamlar. Seslerinizin de kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çay sohbeti eşliğinde bir video çekeceğiz. Bu videoyu ben özellikle çekmek istedim. Çünkü çay içerken aklıma birden video çekme fikri geldi. Geçen seferde de iki videoda çaydan mahrum kalacak mıyız deyip videoyu bitirmiştim. Ondan sonra bitirince böyle şey oldu. Şimdi çay içerken video çekmiş olalım diye düşündüm. Çok güzel düşündün aşkım. Ben de senin destekledim zaten. Hemen çekelim dedim. Arkadaşlar Recep bu videoyu çekmek istemedi. Çünkü insanlar izlerken sıkılır dedi. Ben de dedim ki hayır, çok keyifli, güzel bir sohbet olabilir. Siz de o yüzden izledikten sonra keyifli mi oldu, sıkıcı mı oldu, düşüncelerinizi lütfen yazın. Bugün bir misafirimiz var. Bekir, hoş geldin hem kanalımıza hem evimize. Hoş bulduk. Hem kanalınıza hem evinize. Teşekkür ederiz. Evlendikten sonra ilk defa geliyorum sizin evinize. Evet, Bekir çok değerli bir misafirimiz. Aynen, ben önemini belirteyim. Arkadaşlar, Bekir benim ev arkadaşımdı bir ay öncesine kadar, evlenmeden öncesine kadar. Bekir'le yaklaşık 8 yıl aynı evi paylaştık. 3 yılda yurttan arkadaşlık zaten, üniversite yılından. Evet. Yani bayağı bir geçmişimiz var Bekir'le. Yani aile 2010 yılından gibi beri diyebiliriz o zaman. tanışıyoruz. Aynen. Onun için Bekir'in önemli bir yeri var kanalımızda da. Teşekkür ederim. Kendisi yorumlarıyla bizi bu zamana kadar Evet. destekledi. Evet. Şimdi o zaman ben böyle ortaya konu açayım. O konular üzerine konuşalım. Olur mu? Arkadaşlar bu videoyu... Ama dur, ben önce ilk konuyu açayım. Tamam. Bekir'le ilgili. Evet, Şimdi ne diyeceksiniz? biz Bekir'le ilk eve çıkarken bayağı bir ev eşyaları falan almıştık. Mesela çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan. İşte Bekir dedi ki kaliteli olsun falan dedi. Ya ben de dedim ki ne olacak ki dedim. İdareten bir şey alalım falan dedim. Ondan Neden sonra idareten? ya aşkım sonuçta ikimiz de bekardık. Herhalde evleniriz falan diye mi? Ondan sonra 8 yıl geçince Bekir bana kızmaya başladı. Ben sana iyisini alalım falan diye. Ya ben de dedim ki oğlum Türkiye'de kaç tane evlilik 8 yıl sürüyor? Çoğu evlilikten uzun sürdü, ne yapalım? Derken bugünlere geldik. Ayşe'yle işte evlendik. Bekir de inşallah evlenir. Evet. Yani ben Recep'ten daha önce evleneceğimi düşünüyordum ama nasip Recep'in daha önce evlenmesiymiş. Abi orada da şöyle bir şey var. Ben kendim bildiğim bileli evlenmek istemiyorum diyorum. Bekir'i de bildiğim bileli evlenmek istiyor. Ben Bekir'den önce evlenmiş İşte oldum. Ayşe ile Recep tanışınca Ayşe nasıl bir değişiklik yaptıysa Recep hemen evleneceğim dedi. Ya işte o zaman tam YDS'ye hazırlanıyordum. Korona dönemleriydi artık. Kendime değildim ama. Şimdi o zaman ben ilk sorumla başlayayım. Evet. Aslında biraz böyle yorumlardan gelen soruları da soracağım. Şimdi aşkım bu soru sana geliyor. Hı. Öncelikle bizim editörümüz kim? Videoları kim editliyor? Kim düzenliyor? Bunu bir anlat. Benim üniversite arkadaşım vardı, Yunus Emre. Yani üniversite arkadaşım derken hala arkadaşım. Onunla o yardımcı oldu. Hani aslında o da YouTube'la ilgili bir bilgisi yoktu. Biz arkadaşlar her videoyu koyduktan sonra bir şeyler öğreniyoruz. İşte YouTube'u inceliyoruz, gelen yorumları inceliyoruz, farklı. Bu süreci bu şekilde devam ettiriyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yani bugün bile mesela yeni kart eklemeyi öğrendik. Her gün ilerlete gidiyoruz. Hani yorumları okuya dinleye. Onun için de Yunus Emre. Bir de Ayşe'nin Instagram'da da Ayşe'nin kuzeni var. Rana. O yardımcı oluyor sağ olsun. Şimdilik annemiz de yorumlarda yardımcı oluyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Peki Yani yorumlarda yardımcı oluyor derken bunu da ekleyeyim. Hani yorumların birçoğunu kendimiz okuyoruz, şey yapıyoruz. cevaplıyoruz. Aynen. Gözden kaçan bir şey olursa da O söylüyor. Peki Annem kendinizin destek oluyor. editlediği de oluyor mu? Ya şöyle, Yapıştırdınız, editliğimizden ziyade hani kameramız farklı boyutlar oldu mu parça parça yapıyor. Hani mesela 3 GB'a geçince falan onları Bölüyor. birleştirip ham şeklinde kendimizin ilk koyduğumuz şeyler de oldu yani. Yani Ama- şöyle Yaptınız. bölüyor mesela videoyu kamera otomatik olarak. Hı hı. Onları Recep çok rahat birleştiriyor o parçaları. Aynen, ama şöyle içinden bit bölümü kes, ne bileyim işte Arkaya efekt müzik ekle koy. falan. Onlar Müzik biraz koyma. şey değil yani. Erişilebilir sıkıntısı var orada. Oradan Yunus Emre yapıyor. Peki başka ne sorayım? Ne vardı mesela sorulardan? Sorulardan. Görme engelli olduğun için başına gelen en büyük kaza neydi? Yani başıma gelmiyor. Böyle hani kafayı falan bir yerlere vuruyorsun. Onlardır hani böyle teknik olarak
çok şükür büyük bir şey olmadı. Öyle bir ara bir kafamı bir yere vurmuştum. Bir tabelaydı galiba. Kanamıştı. O olabilir yani. Bir de şeyi vardı senin. Neyi? Futbol oynarken kafanı direğe mi de vurmuştun? Ama doğru. Hatta Onu anlatabilirsin. anında da bir yara izi var. O da hani futbol oynarken de yani direkt görme engellilikle bağlantısı olur mu bilmiyorum. Yani görme engelli futbol oynuyordun. Aynen. Zilli topla oynadığımız için belki o da olabilir. Aynen. Bu da aslında güzel bir konu açtı. Çünkü işte ilgilendiğiniz sporlar var mı diyorlardı. O zaman futbol deneyimini biraz anlat. Ya da önce Bekir, mesela senin var mı aklına gelen engelli olduğun için geçirdiğin kaza? Bekir bence hani araya sen benimkine girdin. Ben seninkine gireyim. Şimdi Bekir'in arkadaşlar görmesi üniversiteye başladığında bayağı vardı. Şimdi düştü. Evet. O zamanlarda baston kullanmıyordu. Şimdi bastonu da kullanıyor. Bence kritik nokta, baston kullanmaya ne zaman karar verdin? Bunu anlatabilirsin. Baston kullanmaya yaklaşık 2 yıl önce, 1,5-2 yıl önce karar verdim. İşten çıkıp eve giderken kaldırımda yatan bir köpeğin üstüne bastım. Tabii köpek bir can acıdı, bir çeneledi falan. Ben de kendimi yola attım. Allah'tan yoldan da bir araba geçmiyordu. Güneş çok parladığı için gözümü aldı güneş açıkçası. Ve ondan sonra dedim ki ben artık baston kullanmalıyım. Hem hayvan sağlığı için hem de kendi sağlığım için. O zamandan beri baston kullanıyorum. Sen bize göre Sen- daha çok görüyorsun. Evet. Renkleri ayırt edebiliyor musun? Renkleri ayırt edebiliyorum ama birbirine yakın renkleri ve bu renkleri karanlık ortamda çok ayırt edemiyorum. Ama gün ışığında belirgin renkleri ayırt ediyorum. İnsan silüetlerini görebiliyorum. Yakından kadın mı erkek mi olduğunu fark edebiliyorum ama uzaktan kadın mı erkek mi olduğunu bile fark edemiyorum. Öyle. Önceden daha iyi görüyordum tabii. Aynen. Senin ne aşkım en büyük kazan? Benim en büyük kazam mı? Aklıma gelen şey var bir tane. Şimdi arkadaşlar ilkokuldayım. O zamanlar tabii o zamanlar baston kullanmıyordum. Babam da öğretmen benim. Annem de o dönemler çalışıyor o okulda. Şimdi annem babama bir şey söylememi istedi. Okul da kocaman okul bu arada. Ben de dedim ki koşarak gideyim işte yapayım. Babama söyleyeyim, geri döneyim annemin yanına. Neyse giderken bir hedef koydum. 15 saniyede işte o yolu koşacağım gibi. Neyse koşarak gittim. Hedefime de ulaştım. Ondan sonra dönerken dedim ki tamam bu sefer hedef yükselteceğim. İşte kaç saniye olduğunu hatırlamıyorum da 5 saniye gibi bir süre. Ama yol o kadar uzun ki yani. Hani 5 saniyede o yolu gitmeniz imkansız. Ben böyle o gün hayatımdaki en hızlı koşuşumu yapıyorum. Niye böyle bir hedef koydum hiçbir fikrim yok. Sonra benden büyük bir çocuğa çarptım. O fırladı böyle geriye, yani o hani geriye doğru düştü, ben de geriye doğru fırladım. Sonra çocuk böyle yani canı acıdı, orada bir böyle ağlıyor gibi oldu ama benden de büyük. Sonra da yapmıştım. Korktum böyle ya canım da çok acıdı. Ama böyle arabalar hani kaza yapar sonra kaçar ya. Kalktım olay yerinden kaçtım. Çocuğun yanına zaten birileri geliyordu. Dedim bu çocuk beni ya döver ya da insanlar bana çok kızacak falan. Küçücük çocuğum çünkü ben de. Sonra böyle bayağı kaçmıştım oradan da. Ama böyle akşam bayağı korktum. Babam diyecek ki işte eve gelecek, bir çocuk hastaneye kaldırıldı diyecek diye bayağı korktum ama öyle bir şey olmadı. Tabii o kadar ciddi bir çarpma değildi ama ikimiz de fırlamıştık yani. Çünkü hayatımdaki en hızlı koşma maceram oydu. Bir de az görenler total görme engellilere göre böyle kazalara daha çok maruz kalıyorlar. Çünkü gördüklerini düşündükleri için baston kullanmıyorlar ve işte ayakları bir yere takılıyor. Hatta az görenleri sakar olarak nitelendirir halk genelde. Bazı kişiler mesela az gördüğünün farkında değildir ya da görme bozukluğunun olduğunu farkında değildir. Biraz sakar olur az görenler o açıdan. Bende de vardı. Yani çocukken baston kullanmıyordum. Aslında ben az gören kategorisine girmem bence. Çünkü ışığı fark ediyorum. Bir de böyle hani bunu önceki videolarda da anlattım ama çok soru geliyor yine Ayşe ne kadar görüyor diye. İşte büyük cisimleri bazen fark ediyorum arkadaşlar. Ama orada mesela o çocuk yani benden büyüktü sonuçta. Fark edememiştim. Yani büyük cisimleri nadiren fark ediyorum. Renkleri ayırt edemiyorum gibi bir şey. Ama çocukken şöyle bir şey oluyor tabii. Hani çocuk olduğunuz için koşuyorsunuz da, düşüyorsunuz da daha rahat böyle hareket etme şansınız oluyor.
Ama büyüdükçe böyle tabii hani baston kullanmak çok daha iyi oluyor. Belki çocukken kullansam daha iyi olur muydu bilmiyorum ama Geçenki videoda sen mesela bu savaş gemisi var ya. TC kanadı. He, ben aynen. bina demiştim. Onu görmüşsün yani, onu fark etmişsin. Yani Hatta demek altına ki- yorumlar yapanlar olmuş. Aynen. Ne kadar görüyorsun falan diye. Demek ki bir şeyler görüyorsun yani. İşte yani Evet. büyük cisim derken gerçekten TC Anadolu gibi büyük olması Biraz lazım anne yani. de biliyorum. Aynen. O çocuk kadar büyüğünü göremiyorsun ama Aynen o çocuk Gemiyi görmedim falan. ama o gemiyi görmüştüm. Yani arkadaşlar benim görmem net, hiç görmüyorum. Bizimkiler biraz daha karışık. Uğraştırmayayım. Başka sen bir sürü not ettiğin sorularda ne vardı mesela? Başka şimdi sen ilgilendiğin sporda yani futbol deneyimini biraz anlatır mısın şimdi bize? Şimdi hani deneyimden ziyade ben arkadaşlar önce golbol diye bir spor var. Görme engellilerin yaptığı. İnternetten yazınca çıkabilir. Onunla ilgileniyordum. Sonra da hani görme engelliler futbol olduğunu biliyorduk ama bizim arkadaşlar falan ya işte birbirimize çarparız. İşte çok zor geliyordu. İşte yaklaşık 2015'lerden falan öyle bir spor yapmıştık yani golbol değil. Futbol. Top Şimdi bir çıngıraklı dakika. oluyor. Bölüyorum da. Hı. Golbol tam olarak nasıl yapılıyor mesela? Bir böyle basitçe anlatacak olursan. Bence İzleseler daha mı iyi diyorsun? Yani çok yani golbol ben bahsedeyim istiyorsan. ya şöyle bir şey var. Hani futbolu biraz insanlar canlandırabiliyor da hani yıllardır ben bu golbol nedir diyorlar anlatıyorum. İnsanlar anlamıyorlar. YouTube'a bakıyorlar. Aa Zilli buymuş topla diyorlar. oynanan Aynen. bir şey. Yani Spor. basketbol topu büyüklüğünde bir top var. Zil var içinde. Voleybol sahası büyüklüğünde bir sahası var. Kale boydan boya 9 metre ve 3 kişi bu takımda 3 kişi karşıda oynuyor ve top yerden ya da işte sektirerek atarak karşı tarafa gol atmaya çalışıyor. Bunu bütün görme engelliler oynayabiliyor. Herkes kafasına tabii bu B1 futbolunda da böyle bir şey vardır. Işık algısı olanlar için. Bant takıyorsun. Herkes hiç görmüyor. Bu şekilde birbirine gol atmaya çalışıyorsun. Onu bilmiyordum ben. mesela. Belli kuralları var tabii bunun bir Aynen. sürü. Onun için ben kodlayayım arkadaşlar. Giresun, Ordu, Adana, Rize, Bursa, Adana, Rize'de yerlileri Rize nereden aklına O zaman geldi? Bekir sen kodla. Doğalbal, Giresun, Ordu, Adana, Lüleburgaz, Bursa, Adana, Lüleburgaz. Evet. Doğalbal Evet, diye bir aynen. spor ve golbol olimpiyatlarda, paralimpiklerde Evet, kadın evet. milli takımımız Çok başarılı. Evet, çok başarılı yani. Türkiye'ye son 2 paralimpiklerde de altın madalya getirdi. Yine erkek milli takımımızın da olimpiyat üçüncülüğü falan var. Takım sporlarında şimdiye kadarki en başarılı takımımız golbol kadın takımı. Hı. Aynen mesela şimdi ben bu futbol deneyimiyle de ilgili hani konuşmak Nasıl isterim. Onda birbirinize sorun çarpmıyorsunuz onda mesela? sorun değil. Hani mesela nedir? Futbolda. Futbolda top zaten zilli olduğu için örneğin bende top. Top sendeyken ya bendeyken sen benden top almaya gelirken voy voy diye ses çıkarmak zorundasın. Sürekli bir ses mi çıkarıyorsun aynen. sendeyken? Aynen. Ama işte bu tür şeyler biraz Güzel. görüntüyle desteklemedikten sonra bence soyut kalıyor. Hani Ama benim deneyimlerim o bunlar. zaman şöyle- Onun için bence direkt farklı sorulara geç. Tamam. Yani bir de şöyle bir şey var. Futbol ya da diğer sporlar hep uyarlanmış sporlar. Aynen. Ama golbol sadece görme engellilere özel tek spor. Futbolda uyarlanmış. Sadece zilli top var. 5 kişiyle oynanıyor. Ve topu ayağında olmayan sporcular voy diye bir ses çıkartmak zorunda. Futbolda. Futbolda. Bu şekilde. Kaleci gören oluyor tabii. Böyle oynanıyor Aa. ve dünya şampiyonası var Ağustos ayında. Yine milli takımımız oraya Ki katılacak. bayağı sporla ilgileniyor gördüğünüz Tabii gibi. golbol antrenörlüğüm de var aynı zamanda benim. Oynanmışlığım da var, sporculuğum da var. Tebrik O yüzden ediyoruz. biraz ilgileniyoruz yani bu alanda. Ben şimdi kameraman olarak araya girmeyi düşünmüyordum ama gireceğim. Evet, bugün annem de bizimle bu arada herkese destek merhabalar. oluyor. Bekir hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki de geldin. Teşekkür ederim. Mesleğini merak ettim. Ben özel eğitim öğretmeniyim. Görme engelliler okulunda görme engelliler öğretmeniyim. Evet. Ondan dolayı tabii sporla da falan çocukları işte Çok güzel öğretiyoruz. bilgilendirdin. O anlamda dikkatimi çekti. Evet, Sormak teşekkür ederim, istedim. sağ olun. Bize teşekkür Çocuklara ederiz. öğretiyoruz, golbol öğretiyoruz, futbol oynatıyoruz. Turnuvalara götürüyoruz, satranç falan olsun. O yüzden Görme engellilerde sınıf öğretmenimiz. Evet, görme engellilere sınıf öğretmeniyim. Evet.
Tamamdır. Benim Teşekkür sorum ederim. bu kadar. Şimdi ben bir konuşacağım. Arkadaşlar benim ilgilendiğim spor var mı diye kimse sormadı. O yüzden kendim konuştum. Var mı? Ya şöyle, benim ilgilendiğim bir spor olmadı ama olmasını hep istedim. Çocukken ben bayağı bisiklet sürüyordum. Ya dediğim gibi çocukken böyle şeyleri çok daha rahat yapabiliyordum. Çünkü hani düşmek sorun olmuyordu ama şu an yapmaya çalışsam, bisikletten düşsem falan herkes başıma toplanır. Bir de şöyle bir şey var. Şu an çok ortam da yok bisiklete binebileceğim. Çünkü hani önüme çıkan şeyleri göremiyorum. Ama böyle çok boş bir ortam olsa uzun saatler bisiklet sürmek isterdim. Hatta böyle yanımdan bisikletli insanlar geçince içten içe kıskanıyorum yani. Tandem sürmeyi düşündün mü hiç? Tandem sürebilirsin. Şöyle İki onu kişilik denedim. bisikletler. Aynen 2 kişilik bisikletler oluyordu arkadaşlar. Gören biri öne oturuyor. Arkada görme engelli kişi oluyor. Onu deneyimledim ama bence insanın kendi kendine bisiklet sürmesi, yani onu bildiğim için o çok daha keyifli. Böyle görme engellilere ayrılmış boş bir alan olsa, bir yol en azından. Orada gidip bisiklet sürmek isterdim uzun saatler boyunca. O zaman seni bizim okula davet edeyim. Olur. Bizim bahçede Ama sürmeyi bir dene. henüz bisikletini Ha de doğru. önce alayım Bir gün geleyim. çekebiliriz aynen. Aa evet, Bir gün- aslında güzel video çıkar, tamam. Yani tandemimiz de var. Hatta 3 tekerlekli bisikletimiz de var. Ha, tamam. Düşme Çok tehlikesi iyi. de yok. Bana 2 tekerlek daha iyi olur. O da var. Gerçi unutmuşumdur bayağı ama yine de sürerim yani. Sürersin bence. Tamam. Tamam, bunu videolar arasına yazalım. Peki aşkım, senin hatırladığın başka bir sürü, sen kaydettiydin notlarına, ne yaptın? Notlara yani aklımda olanlar şu an bunlardı. Biraz da siz sorun. Ne soralım mesela? Ben bir soru sorayım mı Evet, Ayşe annemden sana? çok güzel sorular çıkabilir. Evet. Belki hiçbir şey yani sizin gündeminizle alakalı değil ama konuşurken aklıma geldi. Şimdi sen birazcık olsa da görüyorsun ama biz senin anaokulundan itibaren kaynaştırma eğitimine verdik. Görmediğini ilk fark ettiğin zamanı hatırlıyor musun? Güzel bir soru. Güzel bir soru gerçekten. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu arada çok affedersin. Hani kaynaştırma eğitiminin ne olduğuna da ufak bir değinirsen. Ona çok kısa değinirim. O Aha. eğitim konusu biraz daha bence farklı bir video. Hani Çünkü cevabını bu video anlamak çok için uzar. karşı Aynen, taraf. kaynaştırma eğitimini hemen anlatayım. Arkadaşlar, kaynaştırma eğitimi dediğimiz şey engelli biri eğitim alacağı zaman önünde 2 seçenek olur. Biri engelliler okuluna gitmek, işte körler okulu gibi, yani ya da başka bir ifadeyle görme engelliler okulu gibi. Ya da herkesin gittiği okullara gidersiniz ve engelsiz akranlarınızla eğitim alırsınız. Ben kaynaştırma eğitimi diyoruz bu ikinci yola, herkesin gittiği okullara gitmeye. Kaynaştırma eğitimi aldım. Annem ondan bahsediyor. Görme engelli olduğumu ilk ne zaman anladım? Bu güzel bir soru. Şimdi ben çocukken hatırlıyorum, annemler bana anlatmaya çalışıyordu engelli olduğumu. İşte sen hani görme engellisin gibi. Tam olarak nasıl anlattıklarını bilmiyorum ama gayet güzel bir biçimde anlatıyorlardı ama ben anlamıyordum. Çünkü azıcık hani ya %1 bile olsa bir şeyleri görüyorum ya, kendimi görüyor zannediyordum. Onun böyle önemli bir görme kaybı olduğunun farkında değildim. Ta ki okula başlayana kadar. Okula başladığımda 1. sınıftayken şöyle bir şey olmuştu. Ben 1. sınıfa başladığımda zaten o hani daha detaylarına gireriz eğitimle ilgili video çektiğimizde ama öğretmen beni sınıfında çok fazla istememişti ve işte ben bu çocuğa acıyarak bakıyorum gibi bir ifadesi olmuş hatta. Ve benimle hiç iletişim kurmamıştı bir yıl boyunca. O yüzden işte sınıftaki hiç kimse de benimle iletişim kurmuyordu. Çoğunlukla yalnız kalmıştım ilkokul 1'deyken. Aslında o zaman böyle bunun yani farklı olduğunu o zamanlar anladığımı hatırlıyorum. Ve işte böyle şey olmaya başlamıştı. Yani ben de görme engelli olmak o zamana kadar çok fazla bir anlam ifade etmiyordu. Ama 1. sınıfı bitirdikten sonra sanki buna üzülmem gerekiyormuş gibi, bu durum kötü bir durummuş gibi bir algıya sahip olduğumu hatırlıyorum. Ve bu da tamamen aslında çevrenin getirdiği bir şey olmuştu. Yani aslında orada işte körlük ve engellilik kavramlarını anlatmıştım ya. Yani körlük dediğimiz şey tamamen kişideki o görmeme durumu ama engellilik engellenmiş olma durumu. Ya aslında engelli olduğumu orada fark ettim. Körlüğümü de biliyordum. Çok anlam veremiyordum. Ama orada ya ilk defa engelli olduğum yer aslında şeydir. İlkokul 1. sınıftır. Yani çünkü engelli olduğum için belki de uğradığım ilk ayrımcılık oydu. Yani körlüğüne değil engellendiğine mi üzüldün yani? Evet. Aslında o engellenmişlik durumuna üzüldüm. Yani mesela bir yılı düşün mesela. İnsanlar uzaktan hep bakınca şöyle düşünüyorlar. Hani görmüyorsun ya.
Görmediğin için hayat karamsar bir hayat seni bekliyor. İşte sürekli üzülüyorsun. Hatta geliyorlar işte teselli veriyorlar, işte bu da geçecek. Öbür dünyada Karanlık dünyanız aydınlanacak. aydınlanacak. Öbür dünyada işte cennet size vaat edildi falan gibi teselli veriyorlar. Aslında yani uzaktan bakınca senin sürekli üzüldüğünü düşünüyorlar. Mesela son bir yılda görmediğine kaç defa üzülmüşsündür? Üzülmüş müsündür veya? Yani hiç hatırlamıyorum. Orada ya şöyle oluyor daha arkadaşlar. çok daha çok şöyle oluyor değil mi? Hani görmediğine değil ama görmediğinden dolayı hani toplumsal bir engellerle karşılaşman seni üzüyor. Hani o görmediğin değil Ya aslında. aslında hani o körlük ve engellilik kavramları var ya. Belki de körlük beni hayatta hiçbir zaman üzmemiştir. Sadece böyle yanımdan bisikletliler geçtiğinde üzmüştür. Ama engellilik durumu işte o engellenmiş olma yani o görememenizin beraberinde getirdiği çevresel veya işte toplumsal engeller onlar insanı üzüyor. Ona üzülmek söz konusu oluyor. Bunu biraz daha aç bence. Biraz soyut oldu. Nasıl? Örnek aç mesela. De ki işte aslında ben şu durumda üzülmüyorum. Mesela ne Yani bileyim, mesela işte- yolda yürürken üzülmüyorsun. Sorun değil yani. İşte ben niye yolu göremedim, bu renkleri niye fark edemedim, ya şu sor- rengini sor- ben neden bilmiyorum diye üzüldüğüm hayatımda hiç sorun değil olmadı. ama giderken ne bileyim işte bir tane engel koydular, ona vurdun. O zaman üzülüyorsun. Evet. Ya da gelen üzül- otobüsün numarasını Ha. bilmediğin için, orada 5 saat otobüs beklediğin için mesela Ya üzülüyorsun. tabii bu süre Aynen. çok uzayabiliyor Aynen. Oradaki mesela. aslında üzüldüğün nokta körlük değil. O Engellenmiş olma durumu, engellilik başkalarının durumu. sana göre uyarlama yapmaması, düzenleme yapmamasından kaynaklanan yaşadığın bir mağduriyete üzülüyorsun aslında. Evet yani 1. sınıftaki yaşadığım şey de oydu aslında. Yani gerçekten üzüldüğüm şey körlük değildi kesinlikle. Yani aslında ben de hani bu şekilde hani hatta bu yoruma da Ayşe'nin yazmıştı. Mesela manzara göremediniz, üzülüyor musunuz diye. Mesela Bekir ben üzülüyorum dedi. Bekir niye üzüldün? Öyle yorum yazarken Evet yazalım oraya niye yani üzülüyorsun? anlat bakalım. Ya o zaman yanında da bir arkadaş da vardı. Gaza geldi. O da üzülüyordu. Ya şimdi tabii yani üzülmediğimiz zamanlar çoğunlukla ama üzüldüğümüz zaman da oluyor. Şimdi Tabii. gitmişiz bir dağın tepesinde, karşıda betimliyorlar işte, yok işte ileriden deniz görünüyor, bilmem ne görünüyor Ben falan. keyif alıyorum mesela. Tamam keyif Evet, alıyorsun evet, ama evet. niye birisi Görmek. betimlesin Evet. mesela, ben görsem daha çok mutlu olurum. Ya daha illa çok ki hani sevinirim. o seçenek Yani- olarak sunulsa ben de onu tercih ederim ama Ya o tabii. böyle bir seçeneğin yok dedi aklıma gelmiyor Ha, açıkçası benim. ya bak işte bazı kişilerin aklına İşte. gelir, bazı kişilerin aklına gelmez mesela. Benim aklıma gelir, ulan görseydim, hatta ben bir ara şey diye düşünüyordum. Görmem iyice kaybolmadan şöyle gezebileceğim yerleri gideyim, gezeyim, göreyim falan diye bile düşünüyordum yani. O yüzden kimisi üzülür, kimisi üzülmez. Belki Evet. Recep gibi düşünenler çoğunluktadır, bilmiyorum ama Belki biz bu de- dediğiniz anne ve babalar için de geçerli. Ben de üzülürüm mesela. İşte bir manzarayı gördüğümde o manzaraya bakmak bana çok keyif vermez. Nedeni de işte bu manzarayı ben görüyorum ama benim çocuklarım görmüyor. Orada belki de hani mutlu oluyorum gördüğüm için ama keyif alamıyorum. Ya tabii senin bir anne olarak bu şekilde düşünmen normal ama Recep'in vurgulamak istediği şey şu, hani ben o manzara videosunda da söylemiştim. Hepimizin hayatında zorluklar Evet. var. Bu bizim işte engellilik durumundan, körlük demiyorum burada, engellenmiş olma durumundan kaynaklı zorluklar oluyor. Ama ben hayatta herkes kadar mutlu ve herkes kadar mutsuz olduğumuzu düşünüyorum. Yani görme engelli olunca Allah yardım etsin. Ya tabii ki Allah hepimize yardım etsin de. Tabii ki. Yani engelli olduğumuz için direkt doğrudan Allah sana yardım etsin deyince, yani düşünün hani yolda yürüyorsunuz, birisi geliyor size diyor ki işte kardeşim ya Allah sana yardım etsin, bu şekilde hani bana dua et diyor. Bana Sizin dua et dualarınız desin, kabul ya, olur. Red Ya olmaz. arkadaşlar niye kabul olsun? O yani görme engelli olup çok kötü olan insanlar da vardır, çok iyi olan Ya, insanlar aynen. da vardır. Hani bu konuda mesela benim şöyle bir anım vardı arkadaşlar. Ben ilk öğretmen olarak Kütahya'ya atanmıştım. Orada bir tane Karadenizli fırıncı vardı. İşte bununla alışveriş yapıyordum falan. Bir gün dedi ki ya Recep Hoca dedi, sana öbür dünya senin zaten garanti dedi. Bu dünya işlerin nasıl gidiyor dedi. O da iyiymiş galiba. Ben de ya dedim nasıl garanti dedim. Ya dedi sonuçta dedi görmüyorsun dedi. Allah dedi bunun dedi vekalet şeyini verecek. Mükafatını verecek dedi. Abi dedim olur mu dedim. Belki dedim daha çok ben zor durumdayım. Sen görmemene rağmen bu kadar günah işledin derse ne olacak dedim. Yani öyle Öyle oluyor yani. tabii. Ya Bu tabii ki işler o kadar mesela şey bununla değil. ilgili yani belki iyi bir etkisi de olabilir ama
çok kötü bir insan da olabilir. Engelli diye şey böyle sınırsız mükemmel bir insan olmaz. Hatta mesela şey oluyor. Böyle AVM'lere girerken arama yapıyorlar ya, engelli görünce sen geç diyorlar, hani sanki Tabii, engelli tabii. kişi böyle bir şey taşımayacak yani tehlikeli bir şey gibi. Öyle düşünmeyin yani. Belli olmaz o yüzden. Yani aynen öyle, onun için. Bir soru daha sorayım mı? Bir dakika, benim de sorum var. İlk ben mi sorayım, sen mi Sen soracaksın? sor. Neyse ilk sen söyledin hadi. Yok sen sor. Kim, ben mi sorayım? Sor sen sor. Şimdi arkadaşlar, size göz nakli olmuyor mu? Olmuyor. Genel- Göz nakli var mı ki öyle bir şey? Arkadaşlar Teknoloji şöyle- var mı? Bu Hani- soru çok geliyor. Ben hani de şöyle, onu hani, arkadaşların yorumların diliyle Televizyonda size falan söylüyorum. haberlerde sürekli çıkıyor hani göz nakli Körlüğün falan diye. tedavisi bulundu. Şöyle körlük aslında şey yani çok çeşitli var arabanın bir lambasını değiştirmek gibi bir şey değil aslında. Görme Çok iyi engellinin benzetme. aynen hani görme engellinin bir sürü şeyi var. Nedir onu? Çok türlü hastalığı var. Hani Şimdi senin dediğiniz hastalığın gibi ne mesela? benim Bak, mesela göz tansiyonu Benim- tedavisi yok. benimki retinitis pigmentosa diye geçiyor. Belki de o. Tamam işte hep çok Tavuk farklı. arası Halk dili. Halk Dilinde- dilinde tavuk arası diye geçiyor. Neden tavuk arası? Çünkü akşamları var olan %1 görmem tamamen gidiyor. O yüzden biraz Ama daha- o tavuk arasının bile bir sürü çeşidi var. Çeşidi Yani var, Evet. evet. gündüz çok iyi görüp gece hiç göremeyen de gördüm. Benim gibi Evet. gündüz de az, gece de az olanları da gördüm Evet. mesela. Yani o yüzden herhangi bir körlüğe tedavinin bulunması hepimize bulunacağı anlamına gelmez. Bir de şey Binlerce mesela. versiyonu var yani. Bir de Tedavi- göz nakli diye bir şey yok zaten herhalde. Kornea nakli Var mı? falan. Kornea. Vardı. Kornea Yok nakli kornea var. nakli yapılıyor. Evet. O da kornea ile ilgili sorunu olanlara. Ve Mesela gözü benim- çıkartıp yerine bir göz takalım, Evet. öyle bir şey yok Sinirlerle yani. ilgili bir şey diye biliyorum. İşte Recep'inki muhtemelen başka bir şey vesaire. Aynen işte bunun için hani şey yani bir sürü versiyon olduğu için o nakil çok sınırlı görme engelliler Bir de için. tedavisi olursa eğer hastalığımızın Evet, muhtemelen tabii. haberiniz olur, videolarda gören bir insan olarak bir gün Canlı yayın yaparız hemen. canlı yayın yaparız arkadaşlar. İnşallah, görmeye amin. başladık. Ya mesela şimdi, Ve ben çok istediğim şey. şimdi annem mesela öyle hallediyor ama biz tabii ki bunun hayaliyle yaşamıyoruz çünkü Evet. yani o hayalle yaşarsak Hayat hayattan yaşanmaz. Ya mesela kalamayız. tedavi amaçlı Aynen. en son ne zaman hastaneye gittiniz görmeyle ilgili? Yani ben en son 6. sınıftayken bıraktım yani. Yani şöyle Çünkü hani bir o- alışıyorsun, Tedavisi biliyorsun da olması yani. Evet. belli Yok çünkü. yani Evet. gidip her gün işte o hayalle yaşamak şey değil. Ha bir gün böyle fırsat olur ister misin? İsteriz ama o ayrı bir şey. Ama o hayalle yaşar mıyız? Şöyle bir Hayır. şey gibi oluyor. Yani şimdi bizim bu her ikimiz, ya üçümüzün de gözündeki rahatsızlığın tedavisi şu anda mevcut durumda yok. Bulunur mu bulunmaz mı bilmiyoruz. Şu anda öyle bir hayalle yaşamak, uçmayı hayal etmek gibi bir şey olur bence ve böyle insanı şey yapar, Ha, mutsuz eder herkes sadece. uçmayı ister mi? İster ama Ve bir olmaz. de şöyle Aynen. bir şey var toplumumuzda. Hani hepimizde var aslında. Bu yani herkeste olan bir şey. Farklı bir şey görünce direkt onu kendimiz gibi yapmak istiyoruz. Bırakın öyle kalsın ya, boş verin diye düşünüyorum bazen Evet. yani. Çünkü bazen elinden bir şey gelmez insanın. O noktada onu kabullenmek gerekir yani. Yani. Bu arada çaylarınız bitti ama tazeleyemeyeceğim çünkü görevim var. Görevim var. Teşekkür Çekim ederiz. yapıyorum. Teşekkür ederiz. Sizin bir sorunuz vardı. Evet. Soruyu önce Recep'e soruyorum. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk. Maviyi severdim ben. Evet. Peki maviyi severim diyorsun. Hiç Severdim dedi. severdim. Ha, şu an için de aynı duygu geçerli mi? Ya ben şu an için çok değil Ya bence. renkler senin hayatında ne kadar Recep, etkili? senin bir üniversitedeki bir yazın vardı Biraz mesela. var değil mi? Aynen. Aynen Onunla Bana ilgili bahsetsene hatırlayasın. yani. Bir renkler senin için ne ifade ediyor mesela? Hangi Ya meyve? o yazıyı falan tam şey yapmıyorum da hani bazı duyguları bazı renklerle eşleştiriyordum herhalde. Hala o geçerli de tam o yazıyı aslında bulup topluluk sekmesinde de paylaşırım. Ama sen gene de şöyle kısaca bir Hatta bahset istiyorsun isterseniz aklında. o yazıyı böyle videolaştırabiliriz de, yorumlara yazıp Aynen onu bir videolaştırmak şey yapabiliriz. isterseniz. Hani daha çok bir şeyleri hani Bekir'in dediği aslında renk sevmeyle alakalı değil de böyle konuşurken falan hayal etmeyle ilgili. Hani bir şeyleri mesela sıcak suyu ben o zamanlardaki yazımdan da hatırlıyorum. Öyle sıcak su dökülürken kırmızıymış gibi hayal ediyorum mesela. Evet. O onunla ilgili bir şeydi. Mesela muzla ilgili bir şey. Muzu sen Ha. kırmızı sanıyormuşsun herhalde. Ha. Yani. Yok Nasıl? öyle bir tabii işte o yazın Ondan tam sonra- şeyini evet. hatırlayamadım ama öyle bir şey vardı. Ben onu paylaştım. Çok güzel bir şeydi aslında. Evet, onu Bayağı sen bul. beğenildiydi. Bence Hani onu şey hani günlük hayatta bir şeyler yaşarken bir rengi oturtuyorum önceden gördüğüm için. O ondan kaynaklanan bir şey. Yani önceden görüyor olduğun için Renkleri de biliyorum ne demek ya. ki olduğunu biliyorsun. Aynen onu mesela dediğim gibi sıcağı kırmızıyla eşleşmişim. O su dökülürken. soğuk mesela.
mesela soğuk biraz daha mavi gibi falan hissediyorum. Peki bir şey soracağım sana. Hani onun öyle olmadığını biliyorum Ama şeylerde de zaten musluklarda da sıcak su kırmızıyla soğuk Evet. su maviyle Aynen. şey olur Belki yani. önceki Evet. hayatımda da bağ Evet. kurduğum için olabilir. Kesin, o Kesinlikle. önceki hayattan olabilir. Bir şey soracağım peki. Şimdi senin yanında ben varım, Bekir var, anne var. Üçümüze dair de şu anda zihninde bir şeyler canlanıyor mu? Bir renk mi canlanıyor? Ya şöyle Ya hani renk değil. ya Hani benim aslında bir insan Anladım. figürü canlanıyor mu? Yani sürekli bu oluyor mu? Hani ya şöyle nadiren canlanıyor. mi canlanıyor Şimdi sürekli? Aslında bayağı öncesinde gören canlanıyor biri. ama canlanıyor. Mesela şöyle sorular. Beni söyle. Canlandırıyorum ama kelimelere dökerken zorlanıyorum. Ama herkesin bir imgesi var mesela bende Şu an bu aslında. ortam senin zihninde var mı? Var. Zihninde Ama- bir ortam var. Aynen ama Evet. söyle dersen tam söyleyemem. Ama var. Ama ya bu her an oluyor değil mi? Aynen, Zihninde oluyor, her oluyor. bulunduğun ortamda oluyor. İşte o hiçbir zaman bende oluşmuyor arkadaşlar. Çünkü görmüyorum. Evet, mesela bu renklerle ilgili sorular çok geliyordu ya. Renkler Evet benim için işte. bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Ayşeciğim. renklerin ne demek olduğunu bilmiyorum. Peki ama kıyafet alınca ya da eşya alınca herhangi bir şey aldığımızda tercih ettiğin renkler var. Neye göre tercih ediyorsun? Neye göre tercih ediyorum? Neden onları ısrarla Ben istiyorsun? var ya itiraf edeyim hani renkleri, kıyafetlerde falan ben dokusunu daha çok seviyorum. O renkler çok da önemli olmuyor. Hani Ama insanlar uyum- yakışıyor falan diyorlar. Uyum da önemli ama şimdi mesela kıyafet bazı görme engelliler bu uyumu bilmiyorlar mesela. Evet. Öğrenilebilecek bir şey. Yani Evet. çok Evet. cırt Hangi üstte renk, mesela hangi renk işte yani? kırmızı kazak giymiş altta sarı pantolon. Evet. Mesela bu uyumsuz bir renk değil mi? Tabii. Bunu şimdi Yani aslında uyumsuz bir renk mi? Galatasaraylı belli oldu. Ya ben de Galatasaraylıyım Ya ama şöyle, yani ben mesela şöyle diyeyim, Galatasaraylıyım. Mesela çocukken çok fanatiktim. Hala da izlerim, fanatiyim sayılırım yani. Bu takımla ilgili bir anım daha var da neyse. anlat. Neyse anlatacağım. Önce renk, yani Madem o kadar Galatasaray'ın renkleri aslında güzel bir renk ama kıyafet olarak giyince çok Kötü hoşuma bir- gitmiyor. Yani ben Evet. sevmem, ben de sevmiyorum yani ama Galatasaray'ın renkleri. Ya Beşiktaş mı siyah beyaz güzel. Altta Aynen. siyah pantolon giy, üstte beyaz kazak tişört Aynen. giy. Çok güzel yakışır. Bu uyumu mesela bir görme engellinin bilmesi gerekiyor. Doğru diyorsun. Çünkü toplum tarafından kabul edilmek olsun ya da dışlanmamak güzel giyinmebilmesi için bu uyumu bilmesi gerekiyor bir görme Aynen. engellinin. Aynen. Peki Bu- bir şey söyleyeceğim. Bu araya girmeliyim. Anlat bakalım Ondan Galatasaray'la ilgili. Şimdi arkadaşlar benim şey vardı hani işte evlenince veya biriyle ilişki yaşlanınca benim hayatıma karışılır mı karışılmaz mı falan öyle çok şeyim vardı. Korkularım vardı falan. Ayşe'yle ilk konuşuyoruz falan. Ben maçı diyorum çok severim izlerim falan. Ayşe de tabii ki izlersin aşkım. Hiç sorun değil. Hangi takımı tutuyorsun işte anlatıyoruz falan Galatasaraylı. Aşkım ben de Galatasaraylı olayım Fenerbahçeliyim. Hemen sattın mı takımını? İşte olayım Ben aşkım. öyle dediğimi Ben de hatırlamıyorum. tabii ağır da. takılıyorum. İşte aşkım diyorum doğuştan Galatasaraylı olur sonra da olmaz gerek yok falan. İşte bu olayım falan. İşte neyse zaman geçti artık bir yıl falan geçiyor falan. İşte Galatasaray kimle oynuyor? İşte diyorum ki Sivas'ta. İnşallah yenilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını çok istiyorum. Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar ama hiç fanatik değilim. Tabii. Ama ya bir yandan da Galatasaraylı olmak yani olmak istesem de olamam gibi geliyor. Niye teklif ettin o zaman? Hatırlamıyorum ki ben teklif ettiğimi. Ya anne bu arada sorduğun soru işte kıyafetleri nasıl seçiyorsunuz, eşyaları falan. Onları bence ayrı bir videoda cevaplayalım. O uzun bir konu. Hayır hissettiğin hani renk üzerinden bir şey öncelik veriyorsun. Atıyorum açık renklere sen öncelik veriyorsun. Onu ne Ya o hissederek? biraz daha bence ışığı algıladığım için böyle daha ferah ortamları ama şu an bir düşünüyorum da aşkım şimdi sen hiç görmüyorsun ya. Evet, şu Ben de anda şu an merak ettim. tabu taç atıyor. Vallahi merak ettim. İyi. Yani mesela bir evin işte güneş alması almaması senin için önemli mi? Ya da bu hiç görmeyen biri için önemli olur mu acaba? Güneş Ya alıp ben olmasın? mesela bunu çok önemsiyorum da acaba Ya bizde şimdi bir o da hani görmem var güneşlikten değil mi? ziyade değil ama evin ferah olması falan o hissi verdiriyor. Ama Ha, işte. güneşten mi yoksa farklı bir şeyden mi onu bilmiyorum. Ha mesela Tamam. akşam oldu mu? O sorulardan biri de buydu. Şöyle açıklayalım. Akşam oldu mesela karanlık ya. Ben ışık hiç aklımda bile değil. Mesela senin aklında oluyor o ışık. Tabii ben ışığı açarım mesela. Mesela Onu benim soruyorsun, aklıma bile ışığı gelmez açıyor yani ışık musunuz olup diye. olmadığı. Recep açmıyor ben açıyorum ama. Çünkü ışığı görebiliyorum. Aynen benim de hiç aklıma bile gelmediği için hani o da onunla Ama alakalı bir evin şey. ferah olması senin için önemli. O bir his yani hisle alakalı bir şey.
O zaman önceki soruya döneyim. Şimdi arkadaşlar bu ışığı görmem veya görmememle ilgili değilmiş. Recep'e sordum. Şu an bir şey yaptım örnek olarak. Ama o evin hani ferah olmasını daha çok istediğim için açık renkler olmasını istedim eşya alırken bazı eşyalarda. Mesela işte halıda. Ya da sandalyelerde. Evet, sandalyelerde vesaire. Böyle tabii çok da açık renk olunca temizlik açısından daha zor olabiliyor. Genelde kadınlar bunu çok şey yapar. İşte dolaplar kirlendi, mutfak dolapları gibi. O yüzden Aynen. öyle yani. Şu an konuyu biraz farklı noktaya çektim Yani galiba. o zaman şöyle. Ne alaka bilmiyorum. Şöyle bizim bu masa hani bu şekilde bir sohbet formatımızdı. Belki ileride artık gelen yorumlara göre ya devam ettiririz ya bitiririz. Yalnız aşkım şunu eklemek istiyorum. Bu videoyu çekmek istemedim. Ama gerçekten bayağı bir dahil oldum. Aşkım şöyle benim konuşmak Bence istemedim hoşuna değil. gitti. Ya en şöyle azından konuşmak çekerken istemedim. Adam Keyif aldım. görev bilinciyle burada oturuyor ya. Ben Yani şu anda- görevini yapıyor. Şu Bir kameralar kapattıktan sonra konuşmadın. Aşk olsun. Sonra insanlar gerçek Ben sanacak. şimdi bir şey söyleyeceğim. Ayşeciğim senin yanındayım. Ayşe bu çekimi yapmak istediğinde Gerçekten ciddi mücadele Evet, verdim arkadaşlar. çok Lütfen ciddi. eğer bu videodan keyif aldıysanız beni destekleyin. Bu videoların devamı gelsin falan diye yorum yapın. Bekir de ben konuşmam istemem falan Aynen, dedi. ben konuşamam. Çok keyifli Konuşamam dedim ama çok keyifli Gayet bir sohbet keyifli oldu. oldu. Recep senle de aynen. Aynen. Bence ama çok Recep keyifli. dedi bana ya unutursun sonra orada kamera olduğunu falan dedi. Ben Aynen. unuttum doğru. Şimdi ben de mesela bu kameraya başıma takınca falan öyle oluyor. Normal şartlar altında kamerayla o aklıma Kamera gelse karşısına geçin. aynen o kadar rahat konuşamam. Unutuyorum. Yani normal günlük hayatımı yaşadığım gibi hissettiğim için daha rahat oluyorum. Burada da mesela güzel. aynı şekilde şu anda kamera çekildiğini falan çok düşünmediğim için sıkıntı yok. Şuraya bağlayacaktım arkadaşlar. Bugün ayın 29 29 Temmuz. Temmuz. Bugün biz Çok anlamlı 10 bir bininci aboneyi bulduk. Geçtiniz. Aynen geçtik. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Destekleriniz ederiz. için. Yani evet. 10 O bininci zaman bu 10 bininci aboneyi özel video Bekir mu? Evet. Boztaş mıydı? Evet. Evet. Bekir Boztaş. Tecemi de vereyim. Kutlamış olduk. Ben Evet, seni aynen. yorumlardan Aynen. tanıyorum. Özel videomuzda Bekir de bizim konuğumuz olmuş. Bilmiyoruz. Çok hani güzel oldu. Bugün mü koruz, yarın mı koruz, videoyu ne zaman koruz bilmiyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten şöyle bir durum oldu. Hani Büyük bir yorumlara aile da olduk yazıyoruz. Bizimle beraber o takipçi abone sayısının ilerlediğini hissettikçe yazanlar ilerledik çok güzel falan. O hisleri gerçekten uyan. Bizde de hissettik yani o mutluluğu. Gerçekten çok güzel oldu. Bu noktaya kadar güzel geldik. Umarız bundan sonrasında devam ettiririz. Ben konuşayım şimdi. Konuşayım mı? Ben konuşayım. Ya da ben konuşayım sonra sen konuş. Neyse, sen tamamla, Misafire pardon. söz hakkı. Öncelik hakkı. Ayşe böyle konuşmak istiyor. Ben aslında çok konuşan biri değilim ama böyle kamera karşısına geçince hiç susmuyorum. Arkadaşlar bu konuda elimde çok önemli kayıtlar var. İleride 100 bininci abonede onları yayınlayacağım. Yani ben de körler adına teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir iş yapıyorlar. Toplumda bir farkındalık oluşturuyorlar. Yanlış bilinenleri düzeltiyorlar. Burada bütün engelliler adına teşekkür ediyorum. O Ve zaman izlediğiniz için Bir de dakika teşekkür ben de ediyoruz. konuşacağım. İhtiyaç Kapatma. oldukça da sizin de desteğiniz. Tabii. Tabii ki yani biz her zaman siz bir buralardayız. ailesiniz. Tabii Evet. ki. Evet, sana Hocam. da çok teşekkür ederiz Bekir. Rica ederim. Bugün bizimle bu videoda yer aldığın için. Aşkım şimdi çok beklediğin, yıllardır özlemini kurduğun an geldi. Buyur konuş. Bizi konuşturma dedik ya. Ayşe Aşk konuşmuyorum olsun ya diyenler. arkadaşlar. Susmamı istiyorsanız sus yazın yorumlara. Arkadaşlar sizi baskı altına alıyorum. Gazı gelmeyin nasıl olsa konuşuyor. Konuş aşkım. Yo sus yazarlarsa susarım. Arkadaşlar susmamı istiyorsanız yazın. Bakın ben Recep'e hiçbir zaman yani görüküyor kelimesini kullandım. Baskı yapmadım. Sadece videolarda belki anlaşılmaz Arkadaş diye söyledim. buradan araya girebilir miyim? Bir dakika ya. Arkadaşlar sonsuz teşekkür ederim size. Konuşamadım. Bakın arkadaşlar bana çok baskı yapıyor çok konuşuyorsun diye. Görüyorsunuz asıl baskıyı ben yaşıyorum. Neyse. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yoksa beklediğim andan itibaren Evet aşkım. büyük konuşmayı yapabilir miyim? Tabii ki buyur. Arkadaşlar bence bu yani ben bu kanala başlarken bu kadar güzel bir deneyim olacağını gerçekten tahmin edemezdim. Biz diyorduk ki hani hiç izlenmezse de hatıra kalır. İşte ama farkındalık oluşturursak ne kadar güzel olur diyorduk.
gerçekten çok güzel yorumlar alıyoruz. Mesela işte farkındalık kazandık, artık kaldırımlara araba park etmeyeceğiz yazanlar oluyor. Yani ben okuyunca çok mutlu oluyorum bu tür şeyleri. Ya da işte 7 aylık görme engelli çocuğum var, sizi takip ediyorum diyenler oluyor. Yani bunların yazılması gerçekten çok bizim için de anlamlı oluyor. Çünkü yani hep birlikte birbirimize katkı yapabildiğimizi hissediyorum. Siz de görsel şeyleri anlatıyorsunuz. Mesela hiç bilmediğimiz şeyleri belki öğreniyoruz bu sayede. Bir de geçen yorumu gelmişti, işte sizin kanal çok büyüyecek, kocaman bir aile olacağız gibi bir yorum gelmişti. Gerçekten o yorumu okuyunca nedense böyle duygulandım yani. Gerçekten güzel, kocaman bir aile olduk. İnşallah daha da kocaman bir aile olacağız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimler çok önemli. Bekir Hocam, onu da siz söyleyin. Bildirimleri Evet, açmayı bildirimleri açmayı, oradaki zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirin. Teşekkür ederiz.